Bu bölümümüzde artık manken üzerindeki kalıbı çıkartıp kumaş üzerine geçireceğiz. Sıfırdan başlayan arkadaşlarımız için önemli detaylar olacak. Sektöre girmek isteyen yeni arkadaşlarımıza destek olmak için lütfen bu videoyu gruplarınızda paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her bir yorum, her bir beğeni bizim istikrarımız için çok değerli. Bu videoyu dikim gruplarınıza göndermeyi unutmayın. Size gönülden gülümsüyorum arkadaşlar. Hepiniz şu yeni, güzel, kaliteli, enerji dolu, başarı dolu, hayat dolu, yenilik dolu olan bu güzel güne hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? Bir şeyler değişti mi? Yani bir şeyleri daha iyi anladık mı? Yapımlar ne kadar estetik, ne kadar güzel, ne kadar profesyonel değil mi? Şimdi biz bunu daha kumaşa dökmedik. Kumaşa döktüğümüz zaman konular daha da güzel. Biz burada tarlatan kalıbını çalıştık. Tarlatanı ürettik, yaptık. Yani şu muntazam tarlatan tek başına bir hikaye yani. Yani nasıl bu kadar kolay olabilir değil mi? Nasıl bu kadar basit anlatılır ve nasıl böyle güzel, mükemmel bir sonuç alınır? Her şeyi şu anda birebir gördük. Sevgili arkadaşlar, dikkat etmeniz gereken belli başlı noktalar var. Siz şu anda işte yeni olanlar vardır. Biraz eli dönmez, işte hemen uygulayamaz. Lütfen bu sizi yıkmasın. Ben yapamadım. Bunu hayatınızdan çıkartın. Başarılı insanların bir hedefi vardır. Bu başarılı insanlar azimlidir. Düşe kalka ilerlerler ama hedeflerine giderler. Yani hedefe giden yolda eli kanar, ayağı kanar, eli kırılır, ayağı kırılır ama durmaz. İşte canım yandı deyip dönmez. Biz de böyleyiz. Beynimde bir hedef koydum. Sizin ile beraber yürümenin hedefi. Şimdi ben gelip de burada bir şey bozsam, elim dönmese geri mi döneceğim? Hayır. Bozdum. Evet bozdum ama ben bunu tekrardan düzeltmeye çalışacağım. Bu yolda onu düzelt, bunu düzelt, o bozuldu, o yapıldı, o iyi oldu, daha iyi oldu, yeni bir şey keşfettik, daha güzel oldu. Böyle ilerleyeceğiz. Asla pes etmek yok. Bu sektörde yeni olan sevgili büyüğüm, küçüğüm. Eğer ki bir anda başaramadıysan şunu unutma. Yahu bu adam bunu ekranda yaptı. Ben niye yapmayacağım? Sen de yapabilirsin tabii ki. Tabii ki toparlayabilirsin kendini. Zaten asla yılma. Etrafında yok olumsuz konuşur, yok sen yapamazsın ya o adam böyle şey. O adamın neyi var ki? Benim neyim var? Sizden ne farkım var? Aynı şey. Ben de insan olayım, sen de insan olursun. Yani fark etmiyor ki. Hepimiz aynıyız. Aynı bakış açısına sahip de olabiliriz. Bir şeyleri daha iyi analiz edebiliriz. Sadece bakışınızı düzeltmenizi istiyorum. Ben eğer bunu burada yapıyorsam, elim dönüyorsa elbette bunun biraz da tecrübe katkısı var. Bilinçli çalışmadan bahsediyorum. Ama sizin için de söylüyorum. Eğer o an eliniz dönmediyse birkaç kez tekrar edin. Asla teslim olmayın. Şimdi eğer siz başarısız olursanız biz bir sürü insanın hani o iddialarımız ne olacak? Ve ben her gün geliyorum burada size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Her gün geliyorum burada saatler harcanıyor. Evet benim gönlüm rahat ama sizden yana da bir şeyleri gerçek anlamda yapmanızı istiyorum. Değiştirmeyi de istiyorum. Ya biz bununla gurur duymamız gerekiyor. Bu sadece bir isim ama aslında bunu uygulayan biziz. Bay Arslan Eğitim Merkezi. Evet bir isim ama ben bunun çatısının altındayım. Şu an siz de öylesiniz. Buradan bir eğitim alıyorsunuz. Arkadaşlar çekinmek yok. Bozabiliriz, yapabiliriz. Yani her şeyi değiştirebiliriz. Bir gün bir şey yaparız. Sadece ufacık bir şey değiştiririz. Dünyanın hepsinin akımına olur. Benim başıma geldi. Dünyanın hepsi o akımın arkasına gider. Yani şu anda demek istediğim şu. Siz başarmalısınız. Burada ben önünüzde bunu yapıyorum. Başarmalısınız. Ben bunu başarıyorsam siz de başaracaksınız. Hiçbir farkımız yok. İnanın ki aynı seviyedeyiz. Aynı akıldayız. Hiç fark etmez. Eğer ben bunu yapıyorsam siz de yapın. Lütfen. Lütfen yüzümü ak edin. Lütfen gönlüm rahatlasın. Yani lütfen sizinle gurur duyayım. Yani elbette tecrübeli arkadaşlarımız var. Onlara bir sözüm yok. Onlar elbette bir ilerleyeceklerdir ama işte bu orta ve daha yeni başlayan sevgili arkadaşlar sizden bahsediyorum özellikle. Lütfen başarın. Lütfen başarın ve asla o saldırmaya hazır bekleyen o kitle var ya. Hem size hem bize dil uzatacak olan insanlar var ya. Bunlara fırsat vermeyelim. Beraberce başaracağız. Bakın ben en ince detayına kadar inanın ki canı gönülden çalışıyorum. Hiçbir şeyi gizlemiyorum. Hiçbir şeyi bozmuyorum. Hatta üstüne koyuyorum. Normalde şu an diyelim ki kursumuzda bir tarlatan çalışacağız diye. İşte bir tarlatan anlatımı yapılacak diye konuşmuştuk ama şu anda ondan vazgeçtim. Hepsi için çalışacağım. Vermek istiyorum ve siz başaracaksınız bunu. Size de güveniyorum. İnşallah da yolu yani başarılarla dolduracağız ve bitireceğiz en güzel şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen dönüyoruz. Plakaşı et kalıbımız hazır. Üstten işaretlerimiz hazır. Şöyle görelim burayı. Tarlatan kalıbı, tarlatanı, kol kalıbı, eteği, kuyruğu, boyu her şeyi tamam. Nasıl güzeliz ama. Değil mi? İnsan bakmaya doymuyor. Ben doymuyorum. Şu anda ben bunları yavaş yavaş artık çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra da arkadaşlar bir tane kloş keseceğiz. Bir kloş kumaş keseceğiz 3 metrelik. Bu da bunun astarı olmuş olacak ama bunu burada yapmayacağız artık. Bu işlem burada bitti. Şimdi biz bunu buradan yavaş yavaş ben öncelikle şimdi beden kesimi falan olacak ya. Öncelikle benim şunların kesimlerini yapmam gerekiyor. Parçalar çok büyük. Önce bunu çıkartacağım. Bunun kesimini yapacağım. Kenara koyacağım. Sonra bunları çıkartacağım. Bunları kesimlerini yapacağım. Kenara koyacağım. Hepsini yavaş yavaş sizinle beraber en son masanın üstüne açacağız. Göreceğiz ne yaptık diye. Hadi şimdi başlayalım. Bu arada burada
Hemen kumaş isimlerinden bahsediyorum. DuPont, orijinal Amerikan saten de olur. Parlak bir kumaş. Dış etekte kullanılacak. DuPont. Mat saten astarda kullanıyoruz. Bazen kristal de kullanabiliyoruz. Hiç önemli değil. Bu da mat saten. İstersek bu ürünlerde alt zeminden gren ekleyeceğiz. Şimdi onları da konuşacağız hepsini. Ama şu anda ben bunun kesimini yapmak istiyorum. Sonradan artık ekler olur mu olmaz mı onlara da bakacağız. İstersek de gren tabakasını sonrasında da işte kumaşın hepsini üst üste montalar. Hepsini beraber de kesebiliriz. Bu böyle de yapılabilir ama ben acele etmiyorum. Tane tane gidelim, güzel güzel gidelim. Her şey bilinçli gitsin yani. Şimdi ben buraya yani 2 defa da katlayayım, 3 defa da katlayayım hiç önemli değil. Her şey sizin için en güzel şekilde bunu da yapacağız. Elimizde metresini de söyleyeceğim bir kumaş var. Metresini de size söyleyeceğim. Şöyle masanın üstünü açalım. Bayağı da uzunmuş. Şöyle 2'ye katlayacağım. 10 metre fazla var burada arkadaşlar. Ne kadar harcadığımızı söyleyeceğiz size. Şimdi burada rakamlar konuşulunca bu masa boyu kaç acaba? Ben size öncelikle size masa boyunu söyleyeyim. Şu masayı verir misin bana? Oradan. Şu masamızın boyunu şu anda size söyleyeceğim. Her katmanda ortalama masa boyu böyledir. Evet. Devam. Her katmanda ortalama ne kadar kullanıyoruz? Onu anlayacağız. Devam. 3.70. Masamızın boyu 3.70. Tamam burası masa boyu 3.70. Yani hemen orayı sıfırlayacağım. Burada ne kadar kumaş var? Tamam getir metreyi. Masa boyuna kadar 3.70. Hemen şuradan tut. 4.70. 4.70 kumaş var. 2 kat olursa ne oluyor? 9.5. 9.5 metre DuPont var burada. Tabii biz bunun hepsini kullanmayacağız. Şimdi yapmamız gerekeni söylüyorum. Arkadaşlar bunları açacağız. O tarafa al. Önden uçtan katlayarak gideceğiz. Arkadaşlar mesela bu kumaş boyumuz. Biz bunu böyle katlayarak gideceğiz. Bilginiz olsun. Şöyle de hemen Ahmet'e vereceğim. Şöyle bir düzeltelim burayı. Tamam. Şu anda 2 kat yaptık. Ön tarafı, uç tarafını kapalı görüyoruz şurayı. Burası kapalı oldu. Arkadaşlar bu DuPont saten. İlla ben DuPont kullanıyorum diye siz DuPont bulmanıza gerek yok. Orijinal Amerikan olur. Ama mat saten eğer dışarıda kullanacaksanız üstüne bir kaplama güzel olur. Mat saten çirkin oluyor. Yani çok nasıl diyeyim o albenisi olmuyor üründe. Dikkat edeceğiz buraya. Şimdi biz ne dedik? Burası ön orta, burası kapalı yere gelecek değil mi? Şimdi biz burada işaretleri almışız. Hemen ben bunu şöyle çıkartıyorum. İşaretlerimiz belli. Şu ikisini de aldım. Evet. Şimdi ben bunu aldım. Bozmadan bakın. Ne diyorduk? Gelin yaklaşın. Şu iki alanın bakın şu iki alanın böyle bu şekilde katlanıp buraya gelmesinden bahsediyoruz. Yani böyle bakın. Çok basit. Bak ikisi ucuca geldi. Tuttuk. Kırdık. Böyle. Yani bunun şeklinin yeri burasıdır. Tamam bu artık değişmez. Hatta şekli böyle oturacaktır. Sonra biz bunu illa manken üzerinde yapmamıza gerek yok. Artık bitireceğiz. Yani böyle yapacağız. Böyle bitireceğiz bunu. Elimizdeki kalıp. Ne yapıyoruz? Bakın. Ne yapıyoruz? Mantığını anlatıyorum. Bazen burada benim de başıma geldi. Bazen beyin almıyor bunu arkadaşlar. Yani onu çözemiyoruz bir yerden sonra. Hangisi nereye gelecekti bilmiyorum. Çok basit. Bakın 2 tane üçgeni üst üste getirin. Bakın 2 tane üçgeni üst üste getirin. Durdu ve kırdık. Bu kadar. Bakın 2 üçgen üst üste geliyor. Bu kadar basit. Şöyle bakın 2 üçgen üst üste geldi. Bunu da buraya attık ve kapattık. Burası da aynısı. 2 üçgen üst üste geliyor ve kırılıyor. Bu kadar basit. Yani bu kadar güzel. Nasıl güzeliz ama? Arkadaşlar lütfen benden sıkılmayın. Çok detaylı anlatırım. Niye? Çünkü burada sadece ustalar yok. Burada gerçekten daha işe yeni başlamış. Daha önceden bahsettiğim gibi her bir kelimeye ihtiyacı olan değerlerimiz var. Bunları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hemen şöyle şunu ben şöyle sıfırla bakalım. Ek yapmaya da gerek kalmadı. Niye gerek kalmadı hocam? Hiç buna değil mi? Bir şüphemiz vardı. Nasıl bir şüpheydi bu? Yahu hocam nasıl oldu bu? Böyle olmaması gerekiyordu değil mi? Normalde bizim buraya ek koymamız gerekiyordu. Sevgili arkadaşlar, biz normalde kumaş hesabı yaptığımız zaman, yani bir önceki derste kumaş hesabı yaptığımız zaman biz bunu yerden yukarıya yaptık. Bu da ortalama kaç geliyordu? 135-140 civarları. Şimdi o birinde de göreceğiz. O birinde belki biraz ekleme yapmaya ihtiyacımız olacak ama burada biz ne yaptık? 135-140 hesabı yaptık. Ama biz şeyi hesaplamadık. Zaten kumaşımız 150. Kalıbı koyduğumuz zaman bize onu verecek mi? Bakın sonuç burada. İstersek buradan bile uzatabiliyormuşuz. Bakın bunlar hep uygulamalı. Şu andaki konu çok değerli. Mantık alması gerekiyor bunu. Evet ya bizim kalıbımızın boyu 137 idi. Niye yetmesin ki? Evet yeter çünkü kumaşımız 1.50 değil mi? Evet bakın kesmeye de gerek kalmadı. Şimdi bunu buraya aldık. Burası sabit. Tabi biraz oynamalar olacak. Şimdi biz niye 2 kat kullandık? Sağ ve sol bu. Şimdi ben bunu buraya
Burada da işaretimiz var mı? Hazır mı? Hazır. Bu da buraya kırılacak. Şimdi ben öncelikle şuraya bir geçeyim. Şu arka eki şöyle iğne verin bana. Şuradan sabitleyeceğim. Nelere ihtiyacımız olacak? Hiç bozmadan aynı yeri sabit. Bunları buraya sabitleyelim. Artık zaten oynamaya da gerek yok. Hiçbir şekilde hataya yer vermeyelim. Bir şey olmayacaktır ama ben yine de tedbir amaçlı burada şu çalışmayı yapıyorum. Bu eki muhafaza etmiş oluyoruz. Burada zaten en son bunu dikerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Unutmayın. Dikmek daha sağlıklı. Bunu da buradan almış oldum. Burası yan. Uzun yer arka. Tabii ben bunu şimdi yazarsam daha da iyi olacak. Hemen bunu buraya alıyorum. Şimdi istersek biz bunu bu tarafa da kaydırabiliyoruz. Yani şöyle de kaydırabiliyoruz. Ne kadar ihtiyacım var? Hemen hesap çıkartıyorum. Evet, biraz çok fazla değil. Şunu öncelikle bu tarafa alayım. Masanın önemi. Masa çok önemli. Ve özellikle benim masama dikkat etmişseniz köşeden yuvarlak, ovallik vermişim buradan. Kullanım amacıyla alakalı çok rahattır. Çok. Çok rahattır. Yani buradan eteği kesip dönmek çok zevklidir. Göreceğiz bunların hepsini. Şöyle düzeltmeleri yapalım. Tam otursun. Alttaki kumaşla üstteki kumaş otursun. Veya arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi kalıbımızı koyduk. Alanı aldık. Ölçü tamam. Her şey hazırken şimdi biz bunun üzerine dantel mi kaplamak istiyoruz? Şimdi biz bunun üzerine tül mü kaplamak istiyoruz? Bakın ne kadar zevkli. Şimdi biz bunun üzerine ne işlem yapmak istiyoruz? Özgürüz. Bakın arkadaşlar şurada bir fazlalık var. Şurada bir fazlalık var böyle. Tamam mı? Buraya bir ek yapacağız. Beraberce kesim yaptıktan sonra. Yani bunlar hepsi kesilecek. Burası kalıyor ya. Buraya bir ek yapacağız. Ve bu işi bitireceğiz. Ne olmuş olacak? Etek uçları tertemiz. Ya insanlar şaşıracak. Nasıl oluyor ya? Şimdi arkadaşlar en son orada eksik kalan yere bir parça ekleyeceğiz. Ondan sonra bakacağız. Şimdi biz ne diyorduk? Şimdi biz burada şu anda bu kalıpların üstüne dantel mi koymak istiyorsun? Tül mü koymak istiyorsun? Ne koymak istiyorsan koyabilirsin. Ha şöyle bir şey var. Bizim grenimiz var. Yani eteği sertleştirecek malzememiz var. Onu nasıl yapacağız? Evet onu burada yapacağız şu anda. Yani aynı sistemde, aynı mantıkta bunu üstüne sereceğiz. Onunla beraber keseceğiz. Galiba anlaştık. Arkadaşlar şu anda hemen böyle anlama gibi. Tabii anladık. Lakin böyle nasıl olsun yorumlarınızı esirgemeyin. Yazın yani. Yazın, her şeyi yazın ki benim için çok önemli. Ne isteniyor? Nasıl görünüyor? Renkler iyi mi? Ses iyi mi? İşte her şey ya her şey. Mantığıyla alakalı. Şimdi biz kalıbı çıkarttık buraya koyduk. Şimdi burası mantık olarak anlaşıldı. Sadece nerede sorun var? Sadece belde. Şurada bir paya ihtiyacımız var. O da neden burada paya ihtiyacımız var? Çünkü etek boyunun şuradan yan tarafa düzgün oturmasını istediğimiz için. Niye bu fark oldu? Şuradan etek yanına gelen parçanın yeri tertemiz öpmesi için. Normalde ne görüyoruz? Etek ucundan ekler görüyoruz. Niye ben etek ucundan yapayım ki? Ben ekini buradan yaparım. Değişir her şey. Niye olmasın? Doğru mu arkadaşlar değil mi? Zaten buraya kapanıyor burası tasarımıyla işte rengiyle bilmem neyle bir şeyler yapılıyor. Ben de bunu buradan yaparım efendim. Niye olmasın ki? Arka ortaya bir tane danteli koydum mu? İş biter. Temiz kapama. Zaten tasarımcıların sanatı da orada başlıyor biraz da. Yani evet bu işi nasıl gizleyecek diye. Şimdi ben sevgili arkadaşlar destek kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum? Şahsi olarak söylüyorum. Çok fazla nasıl diyeyim etek ucunu şişiriyor. Tamam biz kabarık istiyoruz ama kabartma aslında zeminin çalışmasıyla alakalı. Kabarığı yaparsan ama etek ucu böyle çok dışarıda durduğu zaman böyle rahat durmadığı zaman beni rahatsız ettiği için ben o misinalı olan grenlerden kullanmıyorum. Yaklaşın şöyle. Bu grek tül. Ucuz olan tül var ya. Bu o ucuz olan tül. Çok fazla bir etkisi yok ama desteği veriyor. Nerede desteği veriyor? Şu kırılmalarda desteği veriyor. Mesela bakın kırdım şu anda. Evet zaten de bu şişmeyi yapacak. Ben de zaten zarif bir şişme istiyorum etekte. Çok fazla böyle ne yapışsın ne de böyle balon gibi dursun. Onu istemiyorum. Şimdi ben bunu böyle açtığım zaman gelin şöyle bir daha göstereceğim. Şöyle kırılınca evet bu şişmeyi istiyorum. Hafif tokluk. Hafif tokluk, zarif tokluk. Yani ne yapışacak ne açılacak. Düzgün sadece hafif bir mukavemet verecek. Bunu da nasıl kullanıyorum? Hemen şunu şöyle hemen bir dikiş. Değil mi? Hiç bunu buradan kaldırmadan şuraya bir dikiş atıyoruz. İşi bitiriyoruz beraberce. Şimdi alalım şunu.
Ben de bunu daha buradan hiç ellemeden burası kapalı olduğu zaman sorun yok. Çünkü burası da kapalı olacak. Hemen bunu alıyorum. Sonradan bir daha uğraşmayayım diye. Her şeyi yerinde yapacağım. Şimdi ben bunu dikeceğim burada. Yaklaşın arkadaşlar hepiniz. Hiçbir özelliği yok. Hemen aldım normal bir dikiş. İşi bitirdim. Bu sefer ne olmuş oldu? Kapalı olmuş oldu ön taraf. Ve biz de kolay sistemden yürümüş olduk. Yani işte kumaşı aç. Orası kapalı olması gerekiyor. Bilmem ne, buna takılmayacağız. Buna takılırsak olmaz. Sadece hızlı, pratik, temiz. Hızlı, pratik, temiz. Yola devam. Tamam. Hemen alalım bunu. Nereye gidiyor? Şurası kapalı ya. Kumaşımızın burası kapalı. Biz ne yaptık? Aldık bunu diktik. Hemen. Aldık bunu diktik. Kapalı yaptık. Başka bir şey yok. Hemen şöyle hemen yerine de koyuyoruz. Ne yaptık? Dikişi de taşırttık biraz. Rahat olsun diye. Tamam. Bu kadarı bizim işimizi görecektir. Şimdi gelelim buradaki alana. Gayet güzel. İşimize yarıyor. Şimdi biz bunu arkadaşlar sadece üstüne, bunlar büyük parçalar olduğu için üstüne sadece ağırlık koymanız yeterli. Şöyle mesela mıknatıslarınız var. Buraya da oradan birkaç tane makas getirebiliriz. Bu şekilde yeterlidir bu ağırlıkla. Ben şimdi ilk parçayı çıkartacağım sizinle beraber. Ondan sonra duracağım. Şöyle tane tane artık görelim değil mi? Yani bir şeyler çıkıyor. Şimdi ben de bunu buraya koyacağım. Hazır. Bu ön parça. Şimdi arka parçaya gelelim. Aynı mantık. Sadece arka parçada biraz işlem var. Nedir? O da şurada yapılacak olan ek. Ek mantığı. İstersek şu anda biz kumaşı keseriz. Tam şuradan yukarıya özgür parçalar dikeriz. Yani bağımsız deriz ki evet biz buradan şuraya kaç santim, işte şu kadar kare, şu kadar santim eninde, şu kadar santim boyunda bir parça dikeceğiz. O da nasıl olacak mesela? Yapalım mı? Öyle yapalım. İşi garantiye alalım. Bakın mesela Ahmet'in elindeki parça işe yarayacaktır. Bizim işimize yarayacaktır. Şu parçayı artık çok rahat kullanabiliriz oraya. Hemen şuradan bunu bir kurtaracağım. O kenarda dursun. Şöyle. Orayı da çıkartacağım. Burayı da çıkartacağım şimdi. Şunu da çıkartayım. Buradaki aynı bu işlemi bunda da yapabiliriz. Bakın şunda da yapabilirsiniz. Aynı işlem. Hiçbir şey fark etmiyor. Sadece bizim neye ihtiyacımız var? Şöyle bir işarete ihtiyacımız var. Gelin hemen buradan şöyle gösteriyorum. Hemen şurada bir ihtiyacımız var. Yani işarete. Şuradan ve şuradan. Tamam. Şu ikisinde işaretlerimizi aldık. Şimdi biz öyle bir dikiş yapacağız. Yukarıya doğru sonuna kadar gideceğiz. Yani buraya sonuna kadar çıkacağız. Ondan sonra artık kesime bakacağız. Ne çıkacak karşımıza. Hemen bakalım. Şimdi ben hemen şöyle bunu da bir ortaya doğru alayım. Şunu benimle beraber bir çekin şöyle. Bismillah. Tamam. Gayet iyi. Eki nereye yapıyoruz? Eki buraya yapıyoruz. Bu defa etek ucumuz da temiz olmuş oluyor. Konuştuğumuz gibi bizim şuradan şuraya kapatacak bir parçaya ihtiyacımız var. Şunu alacak. Burada niye böyle yaptık? Konuştuğumuz gibi şuradaki şu mesafe var ya, yerden yemesin diye. Eğer biz burada bu mesafeyi yapmazsak bu yerden yiyecek. Yani bu sefer ne olacak? Etek yan taraftan kısa olmuş olacak. Ne yapacağız? Bu mesafeleri iyi ayarlayacağız ve alt taraftan görünen yerlerde tertemiz olmuş olacak. Ha burasına dantel gelir, bir şeyler gelir, örteriz ama etek ucunu uğraşamayız yani ve güzel de durmaz. Şimdi hiç uğraşmıyorum, hiç beklemiyorum. Şurada bir parçaya ihtiyacım var. Yani şunun şöyle ikisini beraber şöyle alayım. Şimdi ben diyorum ki bunu buraya şöyle orta taraftan çek. Şöyle bir işlem yapacağım. Bakayım. Çek komplesini. Çek. Korkma. Çek. Ben bu kalıbımı böyle koyduğum zaman şuraya otursun. Kesimimi de böyle yapayım. Rahat olayım yani. Yani benim şu anda hemen şurayı bir temizleyeyim. Buyurun siz de yaklaşın. Şöyle. Biraz uğraştıracak ama iyi olacak. Yani şimdi ben bunu sadece alacağım, buraya dikeceğim. Hiçbir özelliği yok. Aslında hiç birbirimizi yormasak da ben şimdi şu anda hemen bakalım açık mı değil burası. Ahmet şurayı iğneler misin? Şöyle yoğun şekilde. O uç taraflara da iğne at. Şey yapacağız. Makineyi kaldırıp geri getirdiğimiz zaman
tekrardan yorulmayalım. Tekrardan üst üste koymakla, düzmekle uğraşmayalım. Arkadaşlar dikkat edin lütfen. Sözlerime de kulak verin. Eğer şimdi kaldırırsak biz bunu geri yerine koyarız ama bizi yorar. Biz de bizi yormasını istemiyoruz. Hangisi bize kolay geliyorsa onu yapacağız. Şimdi bunları şu ikisini üstteki tüle dikeceğim. Kumaşı da bunu ekleyeceğim. Sadece bu. Başka bir şey yapmayacağız. Yüzleri aynı yere bakacak. Sadece kumaşı biraz sıkılaştıracağım. Görselde bizi rahatsız etmesin diye. En son artık bakacağız. Nasıl bir çözüm üreteceğiz. Hepsi nedir bunların? Problem çözmek. Şimdi biz ne yapıyoruz? Problem çözüyoruz. Evet tamam yeter Ahmet. Ahmet yeterli. Şöyle iğne alayım. Yani şu an ne yapıyoruz? Sorun çözmeye çalışıyoruz ki çözülüyor da. Yani biz bunu yapmak zorundayız. Çözeceğiz. Sorunsuz şekilde de ayağa kaldıracağız. Aynen daha önceden de bahsettiğim gibi bir videomda ben işin içinden geliyorum. Sadece öğretmen değilim ki, ben üreticiyim. Ben ustayım. Ben bunu yapmak zorundayım. Başıma neler gelebilir? Hepsini bilmek zorundayım. Bir sonraki aşama için hemen pratiklik olarak hemen bir şeyleri hızlıca çözmem gerekiyor. Değil mi? Yani başıma her şey gelebilir. Kumaş kısa geldi, makinenin ayağı kırıldı, iğne çalışmadı, bir şey oldu, işler durdu. Yeterli. İşler durdu. Bunların hepsini iyi hesaplamamız gerekiyor ki başımıza her şey gelebilir. O yüzden bu kurs çok değerli. Tabii şu an tahmin edebiliyorsunuzdur artık. Ya bu kadar detaylı mı çalışılacak? Bu kadar konulu mu? Evet, kurs gerçekten zengin olacak. Sonuç olarak da sizler İnşallah bundan faydalanmış olacaksınız. Şimdi tamam, buraya kadar her şey okey. Buraya kadar her şey tamam. Hemen şu parçayı alayım. Şöyle şunu da şuraya katlayayım. Bakın arkadaşlar. Şunu şöyle iğneleyeceğim. Ve şimdi burayı alacağım. Kumaşları dikeceğim, bitireceğim. Hatta şöyle de tane tane gidelim. Hemen makineye atıp geçmeyeceğim. Bu böyleyse kumaşı hemen şöyle yüzüne koyuyorum. Bakın. Kumaşın hemen yüzüne koyuyorum şurayı. Bakın. Dikkat edin. Burası kumaşın yüzü. Zaten yüz yüze gelecek. Yani zaten bu mantık böyledir. Kumaşın yüzü. Hemen şu parçayı yüzüne ekliyorum ve bunu dikeceğim sadece. Buraya hiçbir özelliği yok. Bunu sadece buraya diktikten sonra artık bakacağız ne yapacağımıza. Arkadaşlar bundan başlayacağım. Şundan başlayacağım. Alacağım bunları tek tek iğnelediğim yerlerden dikeceğim, bırakacağım. Dikeceğim, bırakacağım. Ne yapmış olduk? İstediğimize ulaştık. Şu anda parçalar arttı. Kalsın, şu anda iğneleri çıkartacağız. Şimdi şu kalıbımı normalde dikmem gerekiyor. Yani şunu keşke bunu dikseydim orada. Bakın bunu unuttum. Burası tamam, burası tamam. Şu kalıbı da bıraktım. Şimdi şu iğneleri çıkartayım. Arkadaşlar bakın, hiç çekinmiyoruz, hiç korkmuyoruz. Korkmamıza da gerek yok. Asla gerek yok. Şimdi ben bunu şurada şu şekilde kırıyorum. Ütü de yapabilirim. Şimdi bunu burada böyle de kırabilirim. Böyle şu anda bunu ütüleyebilirim. Rahatsız etmeyecektir. Yani tek tarafa da kırılabilir, çift tarafa da açabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bunu açabiliriz yani. Şimdi ben şu an bu kesimi yapacağım. Kesimi yaptıktan sonra bitireceğim. Bir iğne alayım bir tane. Şunu birbirine iğneleyeceğim ki şu tekrardan geriye gitmesin. Şöyle. Şimdi şunları şu anda geriyorum buraya. Alttakini de üsttekini de gerin lütfen tırnaklarınızla. Hafiften böyle dursun. İstediğimizi verecektir zaten. İlla 0'a 0 gelmesine gerek yok. Sadece normal otursun. Boşluk olmasın yani. Maksat o. İşi sonuç olarak düzgün alalım. Detaya gerek var mı? Ama bu şahıstan şahsa değişiyor arkadaşlar. Ben detaycıyım. Yani şahsım olarak detaycıyım. Siz belki detaycı değilsinizdir ama ben gerçekten detaycıyım.
Çok ince düşünürüm. Bu her işim için geçerli. Bütün hayatım için de geçerli. Ama şu andaki işimde de işte ben bunu yapmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Çünkü zaten yapmak da zorundayım. Mesela bu kadar takıldım buna. Bakın ne kadar düzeltmem gerekiyor. Bilmem ne işte böyle istiyorum, şöyle istiyorum. Şöyle olması gerekiyor. Her yönden böyleyim yani. Ama belki siz kendi açınızdan belki daha farklı düşünebilirsiniz. Şimdi ben bunu buradan gireceğim. Buradan çıkacağım. Her şey hazır. Şimdi şunu da alalım. Şöyle. Evet. Gayet iyi. Gayet güzel. Tamam. Hemen alıyorum. Bu fırsatı da kaçırmıyorum. Bu fırsatı da kaçırmıyorum. Nereden başlayalım? Artık her yer bizim. Artık her yer bizim. Şöyle ama şurayı da iğnelemek istiyorum. Tamam. Başlayalım. Bir sonraki bölüm için hazır olalım. Artık kalıpların hepsini kumaşa dökülmüş olarak göreceğiz. Ve ekstra hepsini yüksek şekilde masanın üzerinde görüp tadını çıkartacağız. Heyecan dorukta, bir sonraki bölümü kaçırmayın. Üzülürsünüz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve gruplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bu videolarımızdan tüm arkadaşlarımız faydalansın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümü heyecanla bekliyoruz. Allah'a emanet olun.